Whiteout Survival için en son hatırlarsınız ki kahraman doğumları videomuzu çekmiştik ve kahraman doğumları videosunun altına bunun şef doğumları versiyonunu da yapar mıyız? Detaylı bir şekilde demiştiniz ve sizler istediniz. Bugün bundan bahsedeceğiz. Ballarım çoğu oyuncunun şef doğumu yaparken yaptığı belirli hatalar var. Çünkü şef doğumunun temel mantığını oyunun başında bilmiyor olabilirsiniz. Ben size şef doğumlarınızı nasıl geliştirmeniz gerektiğinden, şef doğumlarla neyin önemli olup olmadığından her şeyden bahsedeceğim. Yani bu videonun içeriğinde şef donanımı hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Kahraman donanımlarınız ne kadar önemliyse şef donanımlarınız da o kadar önemlidir. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağımız videomuza başlamak üzereyiz. Şimdi öncelikle bilmeniz gereken ilk sayıdan bahsedelim ballarım. Biliyorsunuz ki oyunda bizim belirli istatistiklerimiz var ve bir sürü değerler çıkıyor. Herhangi bir savaş raporunda bunları görebilirsiniz. Saldırı, savunma, ölümcüllük, sağlık. Şimdi çoğu oyunun içgüdüsel olarak saldırının çok değerli bir şey olduğunu düşünüyor. Bunun da haklı olarak sebebiniz var. Diyorsunuz ki saldırı güzel bir istatistik. Ama asıl sır burada değil. Bakın oyunda düşmana vereceğiniz net hasarın yani saldırı puanınız ile ölümcüllük puanınızın birbirleriyle çarpılmasıyla hesaplanır. Yani basitçe şöyle düşünelim formülü. Saldırı x diyelim. Ölümcüllük eşittir toplam hasarınız demektir. Oyunun yapısı gereği kahramanlardan ve temel araştırmalardan zaten devasa bir saldırı gücü puanı alıyoruz. İstatistikleri topluyoruz. Ancak ölümcüllük istatistiği yani karakterinizin kritik, bitirici vuruş gücünü belirleyen o değer oyunda çok az yerde bulunuyor. Matematiksel olarak elinizde 3000 diyelim saldırı puanı var, istatistiği var ve buna 100 saldırı daha eklemek hasarınızı minimum miktarda arttırır. Yani çok az arttırır. Ama o 100 puanı öldürücülüğe verirseniz çarpım etkisiyle hasarınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Eğer bunu biliyorsanız Whiteout Survival'ın temel mekaniğini şu anda öğrenmişsiniz demek. Bakın buradaki kritik nokta şu. Etkinliklerde ödül seçerken ya da oyuna para harcarken şef ekipmanlarına tamamen dümdüz abanmak yerine her zaman size öldürücülük ve sağlık veren tılsımları yani bunları öncelik haline getirmelisiniz. Şimdi şef donanımları evet güzel, eğlenceli. Saldırı puanı veriyor, istatistik veriyor, şef donanımları işimize yarıyor diyoruz. Ama şef donanımlarında kaçırdığınız bir nokta var. Asıl oradaki önemli nokta tılsımlar. Çünkü tılsımlar bize sağlık ve öldürücülük puanları veriyor. Peki şef ekipmanlarını en zekice, en az maliyetle nasıl geliştireceğiz? Başlangıçta bunları geliştirmek eğlenceli olacak çünkü sizden çok az çelik alaşım, cila ve tasarım planı isteyecek. Ve bunları bir anda rastgele basmaya başlayacaksınız. Bunu yapmayın. Bu şekilde rastgele yükseltirseniz başta çok fazla kaynağınızı gereksiz yerlere harcadığınız için takas sistemini açamayacaksınız. Ve günlerce şef doğunun ekranında parçaları biriktirip de yükseltmeye tıkılı kalacaksınız. Bakın çok basit bir mantıkla özetleyelim. Şu gördüğünüz sağ alttaki değnek var ya bu değnek K2 3 yıldıza geldiği zaman da sizin sağ üstte gördüğünüz benim takas menüm açılır. Bu takas menüsünün anlamı şudur. Yani bir ekipmanınız kırmızı donanıma geçmeden önce bir takas menüsü açılıyor. Nedir? Siz artık tasarım planı karşılığında sert alaşım alabilir ya da cila çözeltisini alabilirsiniz. Yine tam tersi burada gördüğünüz oranlarda şef donanım malzemelerini takas edebilirsiniz. Yani bu bize genellikle oyunda gelebilecek en güzel eklentilerden biridir. Biz zaten donanımları bulmakta sorun yaşıyoruz. Bu takas sistemiyle de eksik kalan parçalarımızı topluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca şef donanımları geliştirirken bilmen gereken önemli bir detay var. Sen oyunun başında hangi formasyona gitmeye karar verdin? Hadi basitçe özetleyelim. Sen 50-20-30 formasyonunu oynuyorsan piyadeni biraz daha önde götüreceksin. Nişancın onun arkasında olacak ve mızrakçın bir tık geride kalacak. Buna göre şef donanım ve tılsımlarını yükseltmelisin. Ama 50-0-50 oynuyorsan senin mızrakçı şef donanımlarıyla çok fazla işin yok. Yapman gereken tek şey piyade ve nişancı şef donanımlarına yükselmek ve bunların üzerinde ilerlemek. Bakın yine aynı mantıkta bir şey daha söyleyeceğim. Ne demiştim videonun başında? Sizin için önemli olan sat öldürücülüktür. Ve şu an ekranda baktığınızda bir şef donanımı yükselttiğinde aldığınız iki tane istatistik var. Piyadenin saldırısı ve piyadenin savunması. Yani ben bu istatistiği alıyorsam bu benim için değerli değil. Ama işin tılsım kısmına geldiğimizde ise tılsımları yükselttiğimizde piyadenin öldürücülüğü ve piyadenin sağlığını alıyorum. Hadi işin nişancı versiyonuna gelelim. Bu sefer nişancının öldürücülüğüyle sağlığını arıyorum. Yani biz ne demiştik? Benim 100
öldürücülük istatistiği almam 100 saldırı istatistiği almamdan daha kıymetliydi. Şimdi bana soracaksınız, senin neden nişancı tılsımın sadece bir tanesi 11 level? Ben de size şöyle açıklayacağım. Oyuna Gen 7 geldiğinde siz tılsımlarınızı takas edebilmek ve aynı şef donanımlarında olduğu gibi tılsımlarınızı düzgün şekilde parçalayıp eşit ve kullanabilmeniz için size bir takas menüsü açın. Bu takas menüsünü açmanın da tek bir kuralı vardır. Bir adet tılsımınızın seviye 11'e ulaşmış olması gerekir. Yani Gen 7 gelmeden önce bir tılsımınızı özellikle seçin. İster piyadenin sağlık statını almak isterseniz piyade tılsımını, nişancının öldürücülük statını almak isterseniz nişancı statını seçin. Ve bunu 11 levele götürmeye çalışın. Gen 7'den önce elinizde böyle bir tılsım varsa bunun avantajı şu: bundan sonra kendi formasyonunuza göre tılsımlarınızı geliştireceksiniz. Ama elinizde artık takası açabilecek tılsıma sahipsiniz. Örnek veriyorum, ben bunu yapmışım ve piyadenin tılsımlarım geride kalmış. Şu anki hedefim ne? Piyade tılsımlarımı aynı şekilde nişancı tılsımlarım gibi biraz öne çıkarmak. Yani benim hasarım nişancıdan geldiği için bunları seviye 5 yaptıktan sonra bence benim oyun mantığımda bana nişancı öldürücülüğü almak daha mantıklı geliyor. Çünkü ben nişancıya hasar vermesi üzerine oynuyorum. Bakın 50-0-50 oynamanın belirli dezavantajları var. Arenada mızrakçımız neredeyse çok az var olduğu için çok hasar veremeyiz. Ama nişancımız ne kadar güçlü olursa o kadar fazla hasar veririz. Tabii arenadan ya da keşiften aldığınız bu dezavantajın yanında siz herhangi bir yerde dışarıda attığınız 49-2-49 ya da 50-0-50 formasyonuyla Mia tetiklendiğinde benim nişancımın öldürücülüğü ne kadar yüksekse ben o kadar fazla kazanırım. Benden güçlü olan bir rakibi bile hızlı bir şekilde yok edebilme şansım olur. Yani buradaki düşünmeniz gereken şey şu: 1. Hadi Wenger'le özetleyelim. Benim formasyonum ne? Ben hangi formasyonu oynuyorum? Saldırı statı ne işe yarıyormuş? Bunları hemence özetleyelim. Ben 50-20-30 oynuyorsam piyade, nişancı ve mızrakçı. Bu şekilde sıralamada şef donanımlarıma yükseleceğim. Ama şef donanımda bilmem gereken şey neydi? Saldırı istatistiği o kadar değerli değil. Neydi oyunun temel mantığı? Öldürücülük istatistiği kritik çarpanı eklediği için bizim için daha değerli. Yani öldürücülük istatistiği almak için tılsımlara yoğunlaşmalıyım. Sadece şef donanımlarda kafamı kuma gömmemeliyim. Ayrıca takas sisteminde yine bir uyarı yapalım. Tasarım planlarını rastgele takaslama yapmayın. Bakın, ileride kırmızı donanımlara geldiğinizde ve kırmızı donanımları yükseltmek istediğinizde size bir nesne gelecek. Ay amberi. Ay amberini tasarım planlarını takaslamak için kullanacağız. Yani aslında baktığınızda takas sistemini açsanız bile dikkat etmeniz gerekiyor ve gereksiz yere, eğer elinizde çok fazla tasarım planı varsa evet, geçirmek için kullanmanız mantıklı olabilir ama bu ay amberini elde edeceğimiz yer bizim için tamamen bu takas sistemi. Bunu sakın unutmayın. Özet olarak bu rehber videosu size şunu anlatıyor. Diyorum ki oyunun temel mantığında bunlar var. Şef donanımlarını bu yüzden yükseltiyoruz. Tılsımları bu yüzden yükseltiyoruz. Yani bu videonun sonunda şunu anlamış oldunuz: Whiteout Survival'ın saldırı ve stat mekaniği nasıl çalıştığını ve siz artık kendiniz bu mantıkla ve bilgiyle bazım kendi fikrinizi üretebilirsiniz. Unutmayın, elbette biz sizlere rehber olsun diye bildiğimiz bilgileri aktarıyoruz ama bence en iyi şey her zaman kendi fikirlerinizi ve kendi taktiklerinizi denemektir. Siz şef donanımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ilerleme sisteminiz nasıl? Hadi bunları yorumlarda tartışalım. Benim dediğim mantık ve oyunun saldırı sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Her detayı tartışabiliriz. Ayrıca şunu da iletmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalın ismini değiştirdim. Wengerberg ismi Witcher evreninden geldiğinden algoritmada çok fazla sorun yaşıyordum. Ve doğal olarak dedim ki biz ne diyoruz? Wenger ile özetliyoruz. Kanalın adını Wenger olarak güncelledim. Ve Wengerberg'in uzun olmasından ve sizler de bu ismi telaffuz edememenizden dolayı kısaltma olarak Wen yaptım. Bundan sonra kanalımız Wen adıyla devam edecek ve Wenger kullanıcı adını kullanacak. Bu değişikliği beğendiyseniz yorumlara beğenerek, videoya abone olarak bana destek olun. Özellikle bu geçiş döneminde algoritma olarak fazlasıyla düşüş yaşayacağım. Attığınız her beğeni, her destek bu süreci daha sağlıklı atlatabilmem için bana destek olacaktır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ayrıca bu değişimle birlikte kanalımız artık mobil strateji oyunları kanalına döndü. Yani Whiteout Survival'la birlikte değişik oyunlar deneyeceğiz ve onların mobil strateji oyunlarındaki Whiteout Survival'la aralarındaki farklarını, neleri iyi olduğunu, hangi oyunlar olduğuna dair inceleme videoları çekeceğiz. Umarım bu video hoşuna gitmiştir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ballarım.